Hiç kimse sizi kurtarmayacak. Hiç kimse sizin süpermeniniz olmayacak. Sizi kurtarabilecek, değişimi yapabilecek tek insan sizsiniz. Zamanında sabırlı bir şekilde yatırımımı yapmış olsaydım şu anda meyvelerini çok daha güzel yiyordum. Yaptım mı? Yapmadım. Neden? Yapmadık işte. Hani bilmiyorduk, gençtik, aptallık. Neden sabırlı olmak zorundayız? Çünkü Amerika'da hayat yavaş akıyor. Türkiye'de 3-5 saat süren bir iş, emin olun Amerika'da belki 3 ay sürecektir. Zaman akıp gider ve biz farkında olmayız arkadaşlar. Bazı insanlar plan kurar, bazıları da harekete geçer. Ama zaman hepsi için aynı akar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Florida Miami'den sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Eylül ayını getirdik. Havalar hala burada yanıyor. Bugünkü videomuzun benim açımdan çok önemli bir konusu var. Ben 3-5 gün içinde 32 yaşına gireceğim. 32. yaşıma girerken hayattan ve özellikle Amerika'da yaşamakla ilgili edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmak istedim. Hazırsanız başlayalım. Dostlar, ilk değinmek istediğim maddem, bu hayatta harcayıp da geriye kazanamayacağımız tek şey vaktimizdir. Vaktimizin değerini bilelim. Zaman akıp gider ve biz farkında olmayız arkadaşlar. Bazı insanlar plan kurar, bazıları da harekete geçer. Ama zaman hepsi için aynı akar. Bunu özellikle Amerika'da uzun süre yaşayan Türklerde görüyoruz. Ben Amerika'ya ilk geldiğim zaman Uber şoförleriyle tanışıyordum. Adam diyordu ki ben 10 senedir buradayım, 15 senedir Amerika'dayım. Uber şoförlüğü yapıyorum falan diyordu. Bana garip geliyordu. Ama şu anda anlıyorum. Olabiliyor çünkü zaman akıyor, biz farkına varmıyoruz. Amacım kimseyi hor görmek, küçük görmek falan değil. Ama bu gayet normal bir şey. Dostlar, bahsetmek istediğim ikinci maddem, sağlığınızın kıymetini bilin. Artık 30'lu yaşlarımda bir insan olduğum için 20'li yaşlarımdaki gibi böyle çılgınca, delice bir hayat yaşayamıyorum. Eğer ki ters uyursam boynum ağrıyor. Eğer ki yamuk oturursam belim tutuluyor. Sağlık çok önemli ve değerini kaybetmeden anlayamıyoruz. Ve Amerika'da yaşayan Türkler olarak hastaneye gitmeye korkuyoruz. Kesinlikle spora gidin. Aşırı bir kaslı vücudunuz olmasına gerek yok ama en azından vücudunuz bir egzersiz görsün. Diyetinize, beslenmenize dikkat edin. Eskiden oturduğum zaman bir Domino's pizzasını tek başına yiyordum. Şu anda var ya 2-3 dilim yesem midem bulanıyor. Gene Amerika'da yaşayan Türkler için bir hayat dersi. Hiç kimse sizi kurtarmayacak. Hiç kimse sizin süpermeniniz olmayacak. Sizi kurtarabilecek, değişimi yapabilecek tek insan sizsiniz. Yaşımız gençken bir umudumuz oluyor. Diyor ki ya piyangoyu tutturursam, ya böyle çok kıyaktan bir işe girersem, babası zengin bir kız bulursam falan. Arkadaşlar, bu planların %80'i, %90'ı sen bir efor sarf etmeden çalışmayacak planlar. Sen ne zamanki işe koyulursun o zaman belki bu planlar gerçekleşebilir. Bizler çevremizdeki insanların ortalaması kadarız. Elma ağacının altında oturursan kafana elma düşer, elma yersin. Kötü bir yerde çirkin insanlarla takılırsan çirkin huylar, çirkin adetler edinirsin. Üzüm üzüme baka baka kararır. O yüzden siz olun arkadaşlar. Geleceği olmayan insanlarla arkadaşlık etmeyin. Dostlar, benim büyüdüğüm mahalleyi görseniz insanlar, özellikle benim yaşımda gençler kahvelerde takılıyorlar. Biz de onlarla çocukken arkadaşlık yaptık ama şu anda düşünüyorum, kahvehanede okeyle kart oyunlarıyla bütün günü geçirecek adamın bana nasıl bir faydası olabilir? Bir şeyler başaramamış olabilirsin. İstediğin işi, istediğin eve alamamış olabilirsin. Gayet normal. Ama mental olarak gönlünde onları alma güdüsün hala olması lazım ama koy kardeşim, sal gitsin. Neyse ne. Bu kafadaki insanlarla görüşmeyin. Çünkü siz onların çevrendeki 5 tane 10 tane adamın ortalaması kadar bir adamsınız. Diğer bir bahsetmek istediğimde yatırımınızı erkenden yapın. Bu yatırımdan kastım altın olur, borsa olur, döviz olur, bitcoin olur. Ama gençken yapmak önemli. Ben Amerika'ya ilk geldiğim zaman hisse senetlerine bakıyordum. Apple, Facebook, Tesla, bu hisseler çok ucuzdu. Yani o zamana bakınca o zaman için de pahalıydı. Ama şu anda bakıyorum o hisseler 5'e 10'a katladı. Ben o zamanlar bir yatırım yapmış olsaydım şu anda meyvesini yiyor olabilirdim. Yapmadım. Ama şu anda yatırım yaparsam belki 5 sene 10 sene sonra meyvesini yiyebileceğim. Hepimiz benzer şeyi Bitcoin'de yaşamadık mı arkadaşlar? Çevremde bir sürü insan abi ben Bitcoin'i 100 dolarken aldım, 200 dolarken aldım falan tribindeler. Kaç tane Bitcoin aldın abi? 5 tane, 10 tane Bitcoin aldım. Ne zaman sattın? 100'den aldım, 200'den sattım. Abicim düşünsene şu anda. Değeri belki 500 bin dolar, 600 bin dolar edecek bir yatırımı. Adam erkenden yapmış ama erkenden de satmış. O yüzden erken yatırım yapmak çok önemli. Binlerce, 10 binlerce dolar yatırmak zorunda değilsin.
Elinde avucunda ne varsa onu yatır. Emin ol. Zamanla o böyle kar topu etkisi yaparak büyüyecek. Diğer bir bahsetmek istediğim maddem, çevrenizdeki başarılı, bir şeyler başarmış, vizyonu olan insanları dinleyin. Onlarla arkadaşlık edin. Eğer ki bir yol yordam gerekiyorsa onlara sorun. Az önce verdiğim örnekte adamın 10-15 senedir Amerika'da olduğu ve hala Uber şoförü yaptığından bahsetmiştim. Bakın arkadaşlar, para kazanmak ayıplanacak bir durum değil. Uber şoförü olmak ayıplanacak bir durum değil. Adamın genel vizyonuna bakmak lazım. Mesela bu insandan bahsedeyim. Benim tanıştığım birebir 15 senedir Uber şoförlüğü yapan arkadaş. Sabah para kazanır, akşamına o parayı yer. Cebinde zırnık yoktur. Hala Uber şoförlüğü yapar. Geleceğe dair kenarda köşede gram parası yoktur. Senin bu adama sırf yaşı büyük diye bir hayat tecrübesi sormana gerek yok. Zaten bu adam belki 45, 50, 60 yaşında olabilir. Bu adamın sırf yaşının büyük olması onun bir alem kişi olduğunu da göstermez. Ama ben Amerika'ya ilk geldiğim zaman çevremdeki iş bilen insanlara sormadan işler yaptım. Ve burnumun böyle tepine çakıldım. Sonrasında tabii öğreniyorsun. Diyorsun ki bak hatayı ben burada yaptım. Ve sana bu bilen, alim mi diyeyim artık, işte bu işten anlayan arkadaşların sana zaten önceden söylemiş oluyorlar. Diyorlar ki kankam, dostum biz sana söyledik, sen görmedin. O yüzden bir şeyleri bilen, başarmış insanlardan akıl alın. Kaçıncı oldu vallahi unuttum artık, 7 mi oldu 8 mi oldu? Şimdiki maddemiz disiplinli olun. Disiplinli olmak başarının altın kuralıdır. Senin her gün aşırı ağır şekilde çalışmana veya spor yapmana gerek yok. Ama senin her gün spor salonuna gitmeye ihtiyacın var. Disiplinli şekilde spor salonuna gidersen bir zaman sonra etkisini göreceksin. Sen bir ay boyunca her gün ağır şekilde spora gittin, süper. Vücudunu yaptın. Sonrasında bıraktın. O vücut arkadaşlar 1-2 hafta içinde yok olacaktır. Ama sen disiplinli şekilde aylarca, yıllarca kısa böyle hafif şekilde spora gidersen senin vücudun çok daha iyi yerine oturacaktır. Bu hayatın her yerinde geçerli. Yatırım için de geçerli, spor için de geçerli, çalışma hayatın için de geçerli. Her zaman disiplinli olursan kazanırsın. Bir diğer maddemiz ise arkadaşlar, özellikle Amerika'da yaşayan Türkler olarak sabırlı olmak zorundayız. Neden sabırlı olmak zorundayız? Çünkü Amerika'da hayat yavaş akıyor. Türkiye'de 3-5 saat süren bir iş, emin olun Amerika'da belki 3 ay sürecektir. Belki 3 hafta sürecektir. Ve sabırlı değilsen, yani bir şeylerden bıkıyorsan, usanıyorsan veya millete böyle kavga çıkartmaya çalışıyorsan, emin ol o sabırsızlığın dikeni sana batacaktır. Aynı şey yatırım için de geçerli arkadaşlar. Dedim ya, eğer ki ben zamanında sabırlı bir şekilde yatırımımı yapmış olsaydım şu anda meyvelerini çok daha güzel yiyordum. Yaptım mı? Yapmadım. Neden? Yapmadık işte. Hani bilmiyorduk, gençtik, aptallık. Kestirme yollardan gidebilirsin. Ama cebinde paran yoksa neyin var abi? Sabrın var. Bir yere sürekliliğin var. Dostlar, bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. 32. yaşım için mutlu yıllar dileklerinizi çok görmeyin. Videoma bir like'ı bastınız bile. Osfly Miami'den out.